Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Kendisi kalktı Oxford'dan buraya geldi bu güzel videoyu çekmek için. Nilay hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Bugün biz Nilay'la birlikte İngiltere'de akademisyen olmak, özellikle Oxford gibi bir üniversitede akademisyen olmak, akademik çalışmalar yapmak, bunlar üzerine konuşacağız. Eğer İngiltere'de akademisyen olma hayali olan, buraya taşınmak isteyen, burada akademide çalışmak isteyen kişiler varsa bence onlar için çok değerli bir video olacak. Nilay çok teşekkür ederim. Kalktın bugün. Cumartesi günü de bize ayırıyorsun. Ben teşekkür Bu ederim. videoyu çekiyoruz. Kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Nerede çalışıyorsun? Oxford'u söyledin zaten. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ne kadar süredir buradasın? Ben Doktor Nilay Kuşçu. Söylediğin gibi Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 yıldır. Aslında serüvenim Türkiye'de başladı. Yüksek lisans, doktora, ardından doktora sonrası bir kısa Covid arası. Sonrasında ilk iş başvurum Oxford Üniversitesi'ydi. İnanmıyorum ben buna. Bunu daha önce konuştuk. Evet. Herhalde 1000. başvurusu Oxford olma ihtimali çok düşük birçok kişinin. Sen Evet. ilk başvurunda Oxford'dan postdoc'ta kabul aldın. Bence tabii ki şunu söyleyeyim. Doktora ve yüksek lisans sürecinde yurt dışı deneyimlerim oldu. Roma'da Sapienza Üniversitesi'nde çalıştım. Daha sonra doktoram sırasında bir yıl boyunca TÜBİTAK bursuyla Harvard Üniversitesi'nde çalıştım. Bence bunların mutlaka buradaki pozisyonuma etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Ve başlarken de açıkçası korkmadım. Dedim ki yüksekten başlayayım. Hem de başvuru süreci biliyorsun Oxford'un Daha interview'leri zor diye biliniyor. Hem de bu sürecin bana katkı sağlayabileceğini düşünerek yüksekten başladım. Çok da uğraşmadın. İlk istediğin yer gitti. Aslında evet biraz uğraştırıcıydı çünkü Uğraştırıcı. mülakat aşamaları bayağı zorluydu. Kaç tane mülakata girdin Oxford'da postdoc için? Toplam 5 tane. 5 tane. Evet. O süreci biraz anlatır mısın? Sen Türkiye'deydin o ara. Evet, Türkiye'deydim. Ben İngiltere'de postdoc yapayım gibi bir düşünce Evet. oluştu herhalde. İlk Oxford'a başvurdun. Aslında evet zaten alanımla ilgili iş ilanlarını takip ediyordum. Oxford Üniversitesi de İngiltere'de olduğu için buradayım aslında. Yoksa yani çok ülke bazında karar vermedim. Daha çok üniversite bazındaydı biraz. Diğer tercihim. alternatifler neydi Oxford olmasa? Aslında Amerika sürecinden sonra sadece çok uzak olmak istemiyordum Türkiye'ye. Çünkü uzun vadede bir yaşam kurabilir miyim mi de denemek istiyordum. O yüzden daha böyle Avrupa, İngiltere seçenekleri ama tabii ki Oxford bunların içinde en önemli bana göz kırpan opsiyondu. Böyle fırsat olunca da direkt başvurdum. Tabii önce pek çok farklı hem bilgi birikiminizi hem kişiliğinizi belirleyen bir sürü interview'dan geçiyorsunuz. En son bir oyun bile oynadım öyle söyleyeyim. Yani bildiğiniz oyun böyle sanal konsol oyunu, kişilik analizi. Bu ama ya sözünü kestim kusura bakma. Yok, önemli 5 tane farklı mülakata girdim dedin ya. Muhtemelen bir paper based başvuru application yapıyorsun. Tabii. Shortlist Önce bir oluyorsan CV'nize CV'ye bakarak bakıyor. bir değerlendirme yapılıyor mutlaka. Ondan sonra shortliste eğer kalırsanız bu mülakatlar Süreçleri başlıyor. başlıyor. Ve dediğim gibi yani kişisel analizinize varıncaya kadar her şeyinizi değerlendirilen. Bayağı sıkı takip. Çünkü Evet. ben mesela akademide birkaç farklı pozisyonda çalıştım. Başvuru yapıyorsun. Shortlist yani kısa listeye alınırsan Evet. herhalde Türkçesi mülakata girersin. Evet. Mülakata işte pozisyon alacakları kişinin 3 ya da 5 katı kadar kişi çağrılır. 3 kişi ya da 5 kişi olur. Bir mülakat olur ve ya iş alırsın ya alamazsın. 5 tane mülakat, her birinde farklı sorular ve farklı şeylere mi baktılar? Her birinde Oxford'da? ilkinde işte dediğim gibi sadece bilimsel, ikincisinde tekniksel, üçüncüsünde içinde insan kaynakları müdürünün de olduğu, işte dördüncüsünde oyun oynatılan, her kişiyi her farklı açıdan değerlendirilen bir mülakat süreciydi. Peki bu mülakat süreci bilmiyorum belki bilgin var mı yok mu ama Oxford'daki bütün diğer disiplinlerde mi benzer mülakat süreçleri oluyor yoksa Sayı olarak sizin aynı olmasa da hemen hemen benzer ya olduğunu onlar duyuyorum. Evet. sıkı eleyip Evet. şey yapıyorlar anladığım Evet. kadarıyla. Evet. Çok zor yani. Peki o pozisyona hatırlıyor musun 3 yıl önce kaç kişi başvurdu? Tek sen mi alındın? Yüzlerce kişinin başvurduğunu söylendi daha Bir sonra kişi bana. aldılar. Evet, bir kişi aldılar. O da benden. Alkışlayalım o zaman. Teşekkür ederim. Bir önce de çünkü Harvard deneyimim vardı. Evet. Genius'la şu an bir video çekiyorum Teşekkür herhalde. ederim. Sağ olun. Peki ne üzerine çalışıyorsun Oxford'da şu an? Çalışmaların ne? Genel olarak üreme biyolojisi ve embriyoloji çalışma alanım. Burada özellikle kadın üreme sağlığı ve fertilite korunması üzerine çalışıyoruz. Çok kısaca özetleyecek olursam özellikle kanser hastalığı
hastalığı gibi hastaların tedavileri üremeyi maalesef olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu tedavilerden önce kadınların over dokuları dondurulup saklanıyor ve tedavi bittikten sonra ileride çocuk sahibi olmak istedikleri dönemde onların çocuk sahibi olmasını amaçlayan tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu teknikler hemen hemen erişkin, yetişkin kadınlar için var, kullanılmaya başlandı ama özellikle kız çocuklar için, ergenlik öncesi çocuklar için neredeyse çok başlangıç seviyesinde. Benim spesifik olarak alanım da şu an odak alanım kanserli kız çocuklarının ileride çocuk sahibi olmasını amaçlayan teknikleri geliştirmek, daha ileriye taşımak. Yani gerçekten yaptığın şey inanılmaz bence. Teşekkür ederim. Çünkü çok direkt insana dokunan bir yanı var ya. Ve hani biz çünkü seninle bu video öncesi bir konuşmuştuk Evet. biraz. O zaman da ben çok etkilenmiştim. Evet. Henüz daha bir çocuk sahibi olmanın ne olduğunun farkında olmayacak yaştaki küçük çocukların ileride hastalıklarını yendiğinde, böyle bir düşünceler oluştuğunda onlara bir imkanın verilmesi. Ya bunun için birilerinin çalışıyor olması bence süper bir şey yani. Ben gerçekten seviyorum. Hem temel bilimin klinikle kesiştiği yerde olmayı seviyorum. Hem de özellikle dediğin gibi böyle kız çocuklarının ileride tabii ki hastalıkları yendikleri zaman böyle bir opsiyonun varlığı bile onlara güç veriyor Kesinlikle. aslında. Dolayısıyla böyle bir noktada olmaktan mutluyum. Ama biz tabii araştırmanın detaylarına giremeyeceğiz. Evet. Çünkü videoyu izleyenler için maalesef confidential, yani kısıtlamalar var. Evet. Nilay çok rahat konuşamıyor yaptığı tekniklerle, metotlarla ilgili. Evet. Ama yayınlarını takip edebilirsiniz ilgi duyarsanız. Evet, evet. Ben fazla soru sormayacağım bununla ilgili. Evet, maalesef çok fazla detay veremiyoruz ama güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz Ben diyelim. eminim. Sen zaten konferanslara katılıyorsun, Evet. yayınlar yapıyorsun. Evet. Ben de sosyal medyadan zaten seni takip ediyordum Evet. öncesinde, biliyorsun. Evet. Yakın zamanda da güzel bir konferanstaydın benim bildiğim Evet, kadarıyla. evet. Edinburgh'da güzel bir konferans vardı her yıl düzenlenen. Özellikle İngiltere'de düzenlenen, buradaki araştırmacıları bir araya getiren bir kongrede. Tabii ki çalışmalarımızı özellikle yayın aşamasından hemen önce kongrelerde paylaşıyoruz. Daha sonra da yayınlayarak Makale. bilime katkı sağlamaya Süper. çalışıyoruz. Peki yavaş yavaş bize dönelim. Şimdi Oxford'da akademisyen olmak akademideki hemen hemen herkesin hayaldir. Hangi disiplinden olursa olsun, hukukçu da olsa, ne bileyim biyolog da olsa, fizikçi de olsa, değil mi? Herkes ister yani, ben Oxford'da akademisyen Evet. olayım diye. Sana direkt soracağım. Oxford'da akademisyen olmak nasıl bir duygu? Yani öncelikle çok gururluyum. Tabii ki bulunduğum ortamlarda Türk kimliğimle oturmak, Türkiye'den eğitim alıp buralara gelmek, Türkiye'de devlet okullarında okuduğumu söyleyebilirim. Bu eğitimle buralara gelmek benim için çok gurur verici bir duygu. Dediğin gibi herkesin hayali, dünyadaki sıralamalarda hep ilk 3'te yer alan üniversitelerden birinde olmak. Ama tabii ki şunu da söylemem gerekiyor. Çok toz pembe değil dünya. Tabii ki bu başarılı üniversitelerin getirdiği, herkesin farkında olup ya da olmadan geçtiği sendromlar oluyor. Imposter sendrom diye adlandırılan sendrom var, biliyorsunuzdur belki. Herkes orada genius Evet, yani. herkes çok başarılı. Dünyanın en iyi araştırmacıları, en iyi bilim insanlarıyla, en iyi akademisyenlerle bir aradasınız. Dolayısıyla bazen kendinizi kıyasladığınız her anlamda olabilir. Bu İngilizceniz olabilir, teknik bilginiz olabilir, yaşınız olabilir. Sizden Evet. çok daha genç biri vardır aynı konumda. Böyle şeyler olabiliyor. Herkesin zaman zaman, benim de içinde bulunduğum, düştüğüm durumlar oluyor ama hiçbir zaman o düştüğümüz yerlere takılıp kalmamak lazım. Gururla bulunduğum yerin tadını çıkarmaya çalışıyorum ve buradaysak bir nedeni mutlaka vardır. Yani benim anladığım herhalde biraz daha zorlayıcı yönleri de var orada. Mutlaka. Çünkü çalıştığın meslektaşların aynı ekipte olabilir ya da yakın, çok iyiler. Bu bir nevi sürekli seni tetikte tutan bir şey herhalde. Yani ben daha iyi olmak zorundayım diye. Tabii ki zaten iyi olmama gibi bir şansınız yok. Değil Burada mi? devam etmek istiyorsanız, özellikle kontratınızın yenilenmesini istiyorsanız, akademinin bir diğer kanayan yarası Evet. devamlılık. Dolayısıyla hep üretmek zorundasınız. Hep kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve böyle yarışın olduğu bir ortamda da bulunmak sizi hem iyi anlamda motive ediyor ama bazen de tabii dediğim gibi benzerinde ve beraberinde stres ve farklı sendromları getirebiliyor. Aynen, ama muhtemelen sen onları farkında olduğun için rahat bir şekilde yönettiğini düşünüyorum ben. Evet, yani kendimize çok yüklenmemek lazım. Bazen aslında farkında olmadan kendimize çok fazla yükleniyoruz. Biraz kendimize nazik davranarak
neden başladığımızı unutmayarak yolumuzda kendi yolumuz, herkesin yolu kendi yolu. Kesinlikle. Kıyas noktasına çok düşmeden devam etmeye gerekiyor. çalışıyorum ben de Peki kendi bununla yoluma. bağlantılı bir şey soracağım. Çünkü sen Türkiye'de master'ını ve doktoranı, eğitimlerini aldın. Ama aynı zamanda İtalya'da bulundun doktora yaparken, değil mi? Harvard'da bulundun ki Evet. çok iyi bir üniversite yine. Evet. Şimdi de Oxford'dasın 3,5 senedir. Yani 3-4 tane farklı ülkenin akademik kültürünü gördün sen şu Evet. ana kadar. Böyle bir baktığında, yani Türkiye ile de kıyaslayacak olursak ne gibi farklar, avantajlar, dezavantajlar var farklı akademik kültürlerde? Genel olarak bence Türkiye'nin dezavantajı, Türkiye'de postdoc pozisyonunun bulunmaması. Öğrenciler, akademisyenler doktoralarını bitirdikten sonra bazen emin olamıyoruz. Devam etmek mi istiyoruz akademiye? Ya da bazen kadrolar direkt asistan profesör kadrosu bulmak çok zor olabiliyor. Dolayısıyla bu ara kadronun Türkiye'de olmaması bence araştırmacıları İngiltere gibi, Amerika gibi postdoc pozisyonu olan ülkelere direkt yönlendiriyor diyebilirim. Tabii ki burada özellikle research fundingler inanılmaz fazla. Yine yarış çok fazla ama seçenek de çok fazla. İmkan da fazla, değil mi? Ya bugün İmkan bir research fazla. yapacağım dedin. Tabii Oxford'daki bir ekibin ulaşabileceği imkanlar bence daha fazladır. Evet. Hem üniversitenin Evet. hem dışarıda. Ama daha lokal diyeceğimiz üniversitelerde de güzel çalışmalar oluyor. Onlar da bir şekilde o dışarıdaki fundinglere ulaşabiliyorlar benim gördüğüm Kesinlikle. kadarıyla. Hem kolaborasyon çok fazla. O dediğiniz üniversiteler Oxford'da çok rahat kolaborasyon Aynen. yapabiliyor. Ya da biz Cambridge'de benim de ortak bir çalışmam var. Farklı üniversiteler arası kolaborasyon çok kolay. İnsanlar buna çok açık. Research tabii ki parayla oluyor, her şeyde olduğu gibi. Fundinglere ulaşmak daha nispeten kolay. Kur farkı yok. Bir ürünü aylarca beklemiyorsunuz. Çünkü çoğu şey buralarda üretiliyor. Aynen. Gibi çok fazla avantajları var Özellikle diyebilirim. sizin gibi laboratuvarda çalışan kişilerin çok fazla inventör alması gerekiyor. Yani malzeme alması Evet. gerekiyor ki o deneyler yapılabilsin. Bunun için tabii ki günün sonunda yani kendi cebinden harcayamazsın Evet. bilim için. Evet. Harcarsın da varsa harcayabilirsin en fazla Evet. zevk için. Bu tarz imkanlar buralarda daha fazla tabii ki. Bu da şey olmuyor mu yani? Sen mesela 3,5 yılda şu anki bulunduğun konuma Türkiye'de kalsaydın yine aynı çalışmaları yapmış olabilir miydin? Üretkenlik ve çıktı olarak. Ee, Bunun için öncelikle bir pozisyon bulmam gerekirdi. Çünkü tabii ki doktora bitirdikten sonra belli bir yaşta oluyorsunuz. Hem para kazanmak istiyorsunuz, hayatınızı bir yetişkin olarak sürdürmek için. Kadro bulmak çok zor. İmkanlar kısıtlı deyip özetle öyle Aynen. daha zor olurdu Daha zor muhtemelen. olurdu. Yapılır, yapılmaz değil. Yapan mutlaka bilim Aynen. insanları, araştırmacı, çok kıymetli insanlar var. Ama burayla eğer kıyaslarsak, soruna gelecek olursam, çok daha limitli ve bence postdoc dediğim gibi çok güzel bir geçiş süreci. süreci sağlıyor araştırmacılara. Kesinlikle. Ben de doktoramı yaptıktan sonra ben de postdoc olarak çalıştım birkaç yıl. Çünkü burada da doktorayı iyi bitirebilirsin. İyi bir üniversitede de doktora bitirebilirsin. Ben Nottingham Üniversitesi'nde doktora yaptım ceza hukukunda. Burada bile doktorayı bitirdiğinde asistan profesör rolü hazır seni beklemiyor. Evet, evet. Yani o geçiş sürecinde bir 1-2 yıl bir projeye dahil olduğunda, bir postdoc yaptığında doktora sonrası bir rüştünü ispatlama Evet. durumu doğuyor. Yayın yapabiliyorsun. Ufak da olsa bir funding alıp onu yönetebiliyorsun. Bunun meblağ çok önemli Evet. değil. Üniversite bir sonraki adımda kalıcı pozisyona seni alacağı zaman bunlar daha çok etkili oluyor. Yani sadece doktorayı bitirmek değil de bu postdoc'ta bir ekip çalışması yaptın mı? Başka projelerde bulundun mu? Ufak da olsa bir para yönettin mi? Bu bizim alanda çok önemli, biliyorsun. Evet, evet. Çünkü dışarıdan bir funding alacağın zaman senin gerçekten bir ekip yönetip yönetmediğine, bir Kesinlikle. bütçeyi güzel bir şekilde yönetip yönetmediğine bakıyorlar. Ondan sonra daha çok kalıcı pozisyonlara geçebiliyorsun. Ben Türkiye'de bunun çok olup olmadığını bilmiyordum, açık konuşmak gerekirse. Çünkü benim üniversite sonrası akademik hayatım İngiltere'de geçti. Şu anda da akademide değilim tabii ama kesinlikle bence değerlendirilmesi gereken bir şey o zaman yani. Evet, çok önemseniyor ve gerçekten dediğin gibi hocalığa çok güzel hazırlayan Hazırlıyor. da bir süreç. O yüzden özellikle yurt dışında çok önemsenen, bu tecrübeye sahip olan insanların
çok fazla kıymet verilen bir nokta. Bir de İngiltere'nin çok güzel bir avantajı var eğer kıyaslama noktasında. Şu an akademiye başlasaydım kesinlikle İngiltere'de doktora yapmayı düşünürdüm. Çünkü burada yüksek lisans yapma şartı yok. Üniversiteden mezun olduktan sonra direkt doktoraya başlayabiliyorsunuz ve 3 yıl içerisinde doktoranızı alabiliyorsunuz. Zaman olarak, maddi olarak her anlamda çok avantajlı. Eğer böyle akademiye yeni başlayacak öğrenciler varsa aramızda Ve burslar da var bunun için. çok fazla Yani burslar arkadaşlar var. şey değil yani, bu videoyu izleyen üniversiteden yeni mezun olacak, yüksek lisanstan mezun olacak kişiler varsa Evet. bakın, araştırın. Çok güzel üniversiteler burs veriyor. Dışarıdan burs bulabiliyorsun doktora için. Muazzam imkanlar Kesinlikle yani. bunları Evet. değerlendirmelerini tavsiye ederim. Çok da güzel hem zaman açısından hem de dediğim gibi maddi olarak çok güzel. Özellikle İngiltere bazında böyle bir avantajı var Aynen, buranın. aynen. Peki bundan sonraki adım ne? Oxford'da kalmaya devam etmek istiyorsun, yoksa farklı bir plan var mı? Aslında kişisel olarak da yaptığım iş gereği olarak da sürekli kendini geliştirmek üzerine motivasyonu olan bir insanım. Süreç ne getirir bilmiyorum ama kendimi daha ileriye götürebildim, kendimi geliştirebildiğim çok seçeneklere de açığım. Bir de bildiğin gibi son dönemde bir vize geçiş sürecim oldu. Global Aynen. Talent vizeye Hayırlı geçtim. olsun. Tabii ki onun da bana verdiği bir özgürlük var. Onu da değerlendirmek istiyorum. O yüzden şu andaki Oxford'daki sürecim devam ediyor ama dediğim gibi biraz böyle yeniliklere de açığım. Peki bu konuyu açtın, onu ben devam ettirmek istiyorum. Ya bu videoyu izleyen mesela senin gibi Türkiye'de doktorasını yapmıştır belki. Türkiye'de iyi bir pozisyonda olabilir ya da bir arayışta olabilir. Bu kişilere tavsiye eder misin İngiltere'ye gelip akademik hayatlarını burada en azından denemelerini, kısa dönemli olabilir, uzun vadeli olabilir. Ya sen bunu, çünkü sen Amerika'yı gördün, İtalya'yı gördün, Türkiye'de zaten yaptın, şimdi İngiltere'desin. Direkt gerçekten samimi soruyorum, yani birinin buraya akademik anlamda gelip bir kariyere başlamaya denemesini önerir misin? Kesinlikle öneririm. En güzel avantajlarından bir tanesi İngilizce konuşuluyor. Zaten İngilizce öneri olarak yapmama gerek yok. Akademik her arkadaşıma mutlaka İngilizce iletişim aracı olarak kullanılabileceği seviyede en Kesinlikle. azından öğrenmesini tavsiye ediyorum. Dolayısıyla birçok farklı ülkede farklı diller isteniyor biliyorsun. Almanya'da Almanca, Fransızca Ben Almanca gibi. 2 kere hayatımda denedim öğrenmeyi. İkisinde de bıraktım. Ya eminim konuşanlar vardır ama Evet. çok zor bir dil. Dolayısıyla hani belli bir seviyede İngilizce olan Aynen. insanlar için İngiliz aksanının zorluğunu bir kenara bırakarak İngilizce avantajı var bir kere. Kesinlikle. Ülkemize yakın, Avrupa'da birçok yere yakın seyahat avantajı okurken ya da çalışırken bunlar da çünkü günlük hayatında önemli bir faktör oluyor. Dolayısıyla mutlaka kesinlikle öneririm. Bir de Güzel şey de güzel değil mi? İngiltere'de mesela ben 11 yıl falan oldu herhalde. Abi çok fazla üniversite var ama Evet. çoğu da çok kaliteli. Evet, evet. Yani bu bana çok garip gelmişti mesela. Ya bakıyorsun, bayağı bir üniversite var. Her şehirde 2-3 tane üniversite var. Ama birçok da kaliteli üniversite var. Yani üniversite tamam, Oxford, Cambridge, bir 8-10 üniversiteye ayırıyorum. Onlar Evet. artık üst level ama diğer üniversiteler arasında büyük bir fark yok bence. Kesinlikle, çünkü eğitime ve araştırmaya çok önem verilen bir ülke gerçekten. Üst seviyede tutuluyor. Dolayısıyla dediğin gibi isim önemli ama isim olmasa da fırsatı değerlendirmek için bence çok güzel ve olmazsa da en azından CV'nizde bunu ekleyip yolunuza başka bir yerde devam edersiniz. Dediğim gibi benim belki de o Harvard tecrübem Oxford kapısını açmama yardımcı oldu. Dolayısıyla burada kazanacağınız tecrübe ileride belki istediğiniz yere giden güzel bir adım olur. O yüzden mutlaka değerlendirilebilir. Peki şeyden bahsettin, şu an Global Talent vizesine geçtim Evet. diye, o bir rahatlık verdi mi? Önceden Kesinlikle. Skilled Worker'daydın. Evet. Skilled Ne gibi Worker'la rahatlama oldu onda? geldim. Aslında ben buraya geldiğimde çok fazla bilmiyordum vize seçeneklerini. Geldiğimde öğrendim. Şu anki vatandaşlığa giden yoldaki değişiklikler beni biraz daha açıkçası Global Talent alsam mı? Bir de tabii ki akademide biliyorsunuz süreciniz projelere bağlı. Projelere bağlı. Dolayısıyla birazcık da kendimi garantiye almak, günlük hayatımda en azından onun soru işaretlerini kafamdan kaldırmak için böyle bir adım attım. Aldığımdan beri de gerçekten çok daha rahatım diyebilirim. Bir üstünden yük kalkıyor değil mi? Çünkü Kesinlikle. ben de mesela doktora sonrası ben de göçmen olarak geldim, öğrenci olarak geldim. Doktoramı tamamladım. İlk Skilled Worker vizesiyle bir işe girdim. Postdoc yapıyordum, Evet. aynı senin gibi. Benim üstünde de ya her şey yolunda. Üniversiteden memnunum. Kontratlarım da çok kısa değildi benim. Ama yine de bir şey var, stres. Ya hani biliyorsun ya, bir expiry date var. Evet. Ya yenilenmezse ya bir şey olursa diye bir baskı oluşuyor insanın üzerinde.
Ben de Global Talent'a geçtiğimde Allah'ım dedim ya, çok rahat her şey. Çünkü Kesinlikle. şu an ben kendim istifa edebilirim bu işten ve Kesinlikle. başka bir işe geçebilirim, başka bir şey yapabilirim. Hiçbir kısıtlama yok. O rahatlama oluyor bir kere yani. Kesinlikle, çünkü söylediğin gibi Skilled Worker'da bir sponsora bağlısın ve ertesi gün işler değiştiğinde bu ülkeden gitmek zorundasın. Aynen. Başka bir 60 alternatifin gün yok. süren var, iş bulacaksın, değiştir. Aynen. Bir sürü O stres. yüzden Global Talent, eğer zaten böyle bir akademik geçmişiniz de varsa, neden olmasın? Kesinlikle değerlendirilmesi Aynen. gereken çok güzel bir Kesinlikle. vize türü. Şu andaki değişikliklerle de çok güzel daha da Kesinlikle. avantajlı hale geliyor. Hatta şey var, yakın zamanda hükümet de buna çok önem veriyor. Şey olacak. Sizin gibi ben akademide değilim ama akademide Global Talent'la kalanlara falan güzel funding opportunity'leri olacak. Evet. Hükümet oraya bir bütçe ayıracak. Hatta dışarıdan sen bir ekip getirmek istersen, diyelim Türkiye'de ekibin vardı. Sen Global Talent aldın. Ekibinden birilerini de çalışmak için getireceksin. Daha netleşmedi bunun detayları ama hükümet buna çok önem veriyor. Evet, Nitelikli işçilere. Kesinlikle. O yüzden böyle bir imkan varsa kesinlikle denenmeli. Hı hı. Peki İngiltere'yi konuşalım mı biraz? Evet. İngiltere'de neler seni mutlu ediyor ya da ya keşke şu hava dışında diyelim. Havayı konuşmayalım. Çünkü Antalya'da yaşamışsın sen Evet. 10 küsur yıl herhalde. İngiltere'de genel olarak hayat nasıl? Memnun musun? Aslında genel olarak tabii Türkiye'den gelen bir insan olarak ilk sizi aşamada etkileyen hava, tabii ki Antalya'dan da geldiğim için beni gerçekten etkiliyor. Bu anlamda hiç yalan söyleyemeyeceğim. 3,5 yıl sonra yine etkiliyor mu? Etkiliyor, gerçekten Etkiliyor, değil mi? etkiliyor. Hiç yalan söylemeyeceğim yani. Bazen böyle bir günün sonunda kendimi böyle gereksiz yere mutsuzken buluyorum ve hiçbir sorunum yok. Diyorum hava kesin, çünkü Aynen. ne zaman en son güneşi gördük? D vitamini almanız, onun eksikliği, mental olarak o güneşi görmeniz, onun eksikliği de aynı şey değil. O yüzden olabildiğince seyahat etmeye çalışıyorum. Onun dışında günlük yaşam tabii ki Türkiye'ye kıyasla biliyorsunuz ekonomik şartlar, alabilite, bir şeylere sahip olabilme kapasitesi, bunlar insanı mutlu ediyor ama yine toz pembe bir dünya sergilemeyin buradan. Özellikle Oxford gibi sirkülasyonun yüksek olduğu şehirler gerçekten çok pahalı. Özellikle ev bulma, ev kiralama, taşınma gibi ya da kira fiyatları gerçekten çok yüksek. Maalesef akademide de maaşlar biliyorsunuz çok yüksek değil. Dünyanın hiçbir yerinde değil Hiçbir maalesef. yerinde değil. O yüzden hani böyle mükemmel üst düzeyde bir hayat yaşıyorum diyemem. Ama günün sonunda bulunduğum pozisyon, yaşadığım ülke, maddi ve manevi olarak tabii ki belli bir tatmin seviyesinin üzerinde olduğu için burada kalmaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi ileride daha iyi bir pozisyon ya da daha bir opsiyon olursa da kesinlikle hani böyle İngiltere'de kalmak için de açıkçası, çünkü kişisel mutluluğun her şeyden daha önemli olduğunu düşünen Kesinlikle. bir insanım ve başarıyı, hayatınızdaki birçok temel taşları da kişisel mutluluğu yakalayamazsanız hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla kişisel mutluluğum nerede güzel olursa, kurarsam oradan peşinden gitmeyi Ya bir şeye düşünüyorum. sabit takılıp kalmak, ya mesela senin pozisyonun biraz öyle ya, milyonlarca kişinin hayali, yani Oxford'da akademisyensin, bunu bırakacak bir fırsat geldiğinde onu yapabilmek büyük bir cesaret ve büyük bir adım herhalde. Ben ama şey diyorum, yani ben öyle bir şey olduğunda Oxford falan da çok umurumda olmaz, beni mutlu edecek bir sonraki adıma geçmem gerekiyor Kesinlikle. diyorsun. Çünkü her zaman dediğim gibi fırsatlara açık olmamız Kesinlikle. gerekiyor. Siz fırsatlara açık değilseniz hayat zaten size fırsat sunmuyor bile. İsimlere çok takılı kalmamak lazım. Bazen de o fırsatı adım olarak kullanıp Evet. bir sonraki aşamaya geçmek lazım. Biliyorum konfor alanından çıkmak zor ama o alandan da çıkmazsak hiçbir zaman, şu an ben Türkiye'deydim, belki hiç Oxford'daki bu deneyimi yaşayamazdım bile. O yüzden korkmayın, adım atın. En kötü başladığınız noktaya geri dönersiniz. Kaybedecek hiçbir şey Bence yok. çok güzel. Bir de şey var. Ya şeyi çok güzel özetledin. Hiçbir şey toz pembe değil zaten. Yani bulunduğun her pozisyonun, yaşadığın şehrin, ülkenin kendine özgü sorunları ya da farklı zorlukları Kesinlikle. oluyor. Onun sunduğu imkanlar da oluyor. Yani şimdi Türkiye'lisin, ailen yanında. Bir şey oldu mu annene babana ziyaret, kardeşlerini hemen görebiliyorsun. Belki sevdiğin bir kafe var, gidip kahveni içiyorsun, arkadaşlarına sosyalleşiyorsun. Evet. İnanılmaz insanın burada özlediği bir şey. Kesinlikle. Yani akşam mesela biz şimdi akşam 6-7'den sonra çıkıp bir yerde bir pub'a gideriz belki ama o aynı kültür değil. Değil. Sokakta oturup havada güzelse, yazın diyelim, böyle bir imkan burada pek yok. Evet. Sosyal hayat açısından diyorum. Ama işin diğer tarafında onun getirdiği zorluklar da olabiliyor. Yani Türkiye ya da İngiltere, ya günün sonunda aynı hayatı bir yerde yaşıyoruz ama farklı şekillerle yaşıyoruz. Ne çok toz pembe bir hayale kapılıp da
Yani böyle bir değişikliğe girdiğinde bir insan hayatındaki bütün sorunlar çözülecek düşüncesine kapılmalı bence. Ne de tamamen bundan korkup böyle bir imkan geldiğinde bu fırsatı geri tepme yoluna Bir de da şu an düşmemeli. günümüzde sosyal medya ve arama motorlarına her şeye ulaşabiliyorsunuz. Aynen. Yani bir yere taşımadan önce oradaki evleri görebiliyorsunuz artık Maps üzerinden. Aynen. Fiyatlarını, her şey çok ulaşılabilir. Dolayısıyla güzel bir araştırma yaparak, eğer tanıdığınız biri varsa, ki benim o bile avantajım yoktu. Buraya gelirken hiç sıfırdan Hiç başladım. kimseyi tanımadan geldin. Hiç kimse yoktu tanıdığım. Sıfırdan ve belli bir yaştan sonra gerçekten zor. Dediğiniz gibi arkadaşlarınızla alıştığınız düzeni bırakıp geliyorsunuz ama bir şeyleri başarınca bu zorluktan sonra bu zoru başardım ve onun verdiği haz Daha güzel. gerçekten tam böyle durdurulamaz bir hale geliyorsunuz. Bence kesinlikle denemeye değer. Bir de bir yerden sonra bir şeyleri başardıkça yeni bir ülkede, çünkü bir noktada Oxford'da da bir pozisyona başlasan abi sıfırdan başlıyorsun. Kesinlikle. Yani o güne kadar yaptın. Tamam, yaptıklarına zaten o yeni pozisyona geçiyorsun ya. Yeni bir teste tabi tutuluyorsun bir noktada. İşte dil ne kadar yeterli değil. Ama senin farklı deneyimlerin oldu. Daha iyidir muhtemelen. Kültür bambaşka. Akademik kültür farklı. Yeni bir hayat, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni arkadaşlar. Ve sen hep bu şeyde kendini iyi hissettikçe, bir şeyler başardıkça gitgide buraya ait hissetme duygun da artıyor Evet, bir noktadan evet. sonra. Yani buraya ait hissetmeye başlıyorsun. Buradaki akademik kültüre belki ait hissetmeye başlıyorsun. Buradaki yaşantıya ait hissetmeye başlıyorsun. Bu da bir rahatlatan bir şey. Bir şeyler yolunda giderse. Kesinlikle. Bunun tam tersi de herhalde işte arkadaş yapmada zorlanma, sosyal hayatta zorlanma, havayı beğenmeme, birkaç şeyin üst üste kötü gelmesi insanı tam ters bir noktaya da götürebilir. O da artık biraz şans mı bilmiyorum Evet. yani. Yani evet, biraz şansıma dediğim gibi buraya gelip geri Türkiye'ye dönen de var. Aynen. Bir kayıp mı? Asla değil. Hayatınızda güzel bir Kesinlikle. tecrübe. Ben her zaman yeni tecrübeler kazanmaktan yana bir insanım. Güzel bir yer görmüş olursunuz. Değişik bir tecrübe Aynen. yaşamış olursunuz. Dönersiniz. Kaybedecek hiçbir şey yok bence. Aynen. Ya bir de milyarlarca insan hep şey diyor ya, ben onu sosyal medyada gördüm, şimdi bir yerde okudum bir makalede falan demeyeceğim ama milyarlarca insan kendi bulunduğu ilçe sınırları içerisinde aslında hayatını tamamlıyormuş. Ben o yönüyle mesela çok şanslı hissediyorum. Mesela ben İngiltere'ye geldim. Amerika'da hukuk ofisim var. Sık sık oraya gidiyorum. Başka yerlere gidebiliyorum. Yani şimdi düşündüğümde aslında bunu yaptığında, yani amaç sadece buralara gitmek ya da gitmemek de değil ama bu güzel bir his de veriyor insana. Yani Kesinlikle. özgürlük hissi veriyor. Sonuçta da bu tarz şeyler seni motive eden şeyler. Yaptığın, sen de mesela Kesinlikle. İngiltere'de havadan şikayet ettiğinde diyorsun ki geziyorum ben. Başka şeyler yapıyorum ve onu onunla kompense ediyorsun aslında. Bu Kesinlikle. da bence bir değerlendirilmesi gereken bir durum bence. Eğer imkan olan biri varsa, akademideyseniz, Oxford olmasa bile İngiltere'ye gelmek isterseniz buyurun gelin. Kesinlikle Denemek. Aynen, ya da en değerlendirilmeli. azından yurt dışı başka bir yerde olabilir. İlla Kesinlikle. biz şu an sen Oxford yapıyorsun diye onu konuşuyoruz ama farklı fırsatlar da olabilir. Peki özellikle bu videoyu izleyecek gençler, bizden daha, biz de genciz ama bizden daha genç arkadaşlar olabilir. Üniversitesini yeni bitirmiştir mesela. Ben bunu genelde soruyorum. E, Özellikle üniversite okuyan ya da üniversiteyi yeni bitirmiş birine ne önerirsin? Yani bu fırsatlardan mesela sen nasıl haberdar oldun da İtalya'ya gittin, sonra Harvard'a gittin, sonra buraya geldin. İnsanlar nereden başlamalı? Nasıl mesela bu fırsatlardan haberdar olabilir? Tabii Türkiye'den konuştuğumuzda, Türkiye'de TÜBİTAK gerçekten çok güzel burs imkanları sunuyor. Ben doktora sırasında da TÜBİTAK bursuyla gittim. TÜBİTAK pek çok farklı burs imkanları var. Kongrelere gidip network yapmalarını çok öneriyorum. Bunu her zaman kendi sosyal medyamda da, kendi konuştuğum arkadaşlara da öneriyorum. Gerçekten bir network yaptığınız, o tanıştığınız insanın size hangi kapıyı açacağı, o konuşmada ne alacağınızı hiç tahmin edemiyorsunuz. Çok fazla insanla tanışmalarını öneririm. Buldukları her fırsata, bir toplantı olur, küçücük bir meeting olur, bir şey topluluğu olur. Mutlaka girin. Biliyorum ilk başta her zaman böyle bir adım atmaktan işte çekiniyor olabilirsiniz, yalnız olabilirsiniz. Hala ben bile bazen bir toplantıya gireceğimde, bir sunum yapacağımda ben de heyecanlanıyorum. Bunlar çok normal ama o adımı atın, inanın çok farklı. Çalıştığınız hocayı çok iyi seçin. Mesela akademide bu çok önemli. Benim çalıştığım hoca Türkiye'deki gerçekten çok ileri görüşlü bir hocaydı. Çiler hocama da buradan selamlar olsun. Gerçekten onun vizyonu bana yurt dışı kapılarını
yolları gösterdi. Siz de böyle yol gösterecek insanları takip edin. Bu sosyal medyada olabilir, YouTube kanallarında olabilir. Dediğim gibi artık o kadar kolay ki bilgiye ulaşmak. Bilgiye ulaşmak zor değil. Bir yerden aslında denemek ve ısrarcı olmak lazım biraz da Kesinlikle. yani. Bana günlük bir sürü insan mesaj atıyor. Bunu nasıl yapabilirim? Birilerine mesaj atın. Biri cevap yazmazsa biri cevap yazar. yazar. O yüzden eğer ne yapmak istediğinize karar verin. O yolda gerçekten burs imkanları, işte dediğim gibi network olanakları hepsini değerlendirebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Dışarıdan zor görünüyor. Sadece adım atmak gerekiyor. Adım atın. Bir de ya daha kariyerinin başında olan üniversite yeni bitirmiş, yüksek lisans ya da doktora yapan biri illa gelip temelli buraya yerleşme olmasa bile ya kısa dönemli bir ay gel, 2 ay Zaten ben gel. kesinlikle yurt dışına uzun süreli Aynen. gitmeden önce kısa süreli gidilmesini öneriyorum. Hem bir Kesinlikle. adaptasyon oluyor. Ben de ilk 3-4 aylık bir süreçim olmuştu İtalya'daki deneyimim. Kesinlikle hem bir alıştırma süreci oluyor. Böyle gözünüzde çok korkutmadan, çok da ayrı kalmadan. Hem de özellikle o labda eğer ileriki dönem çalışmak istiyorsanız o labdaki insanları, işleyişi, ülkeyi görmeniz için çok güzel fırsat oluyor. Onun için de Erasmus gibi seçenekler değerlendirilebilir. Bir şey soracağım. Ben akademiye burada hakimim ama şu an birkaç yıldır akademide değilim. Direkt sana soracağım. Ya mesela ben Türkiye'de senin alanında bir doktora öğrencisiyim diyelim. İngiltere'yi hiç bilmiyorum. İngiltere'deki akademik kültürü hiç bilmiyorum. Ben mesela baktım bir Oxford Üniversitesi olabilir. Nottingham Üniversitesi başka bir üniversite. Orada iyi bir hoca var. Güzel yayınları var benim alanımda. Ben hocaya bir e-mail atsam. Mesela desem ki ya ben şu alanda çalışan bir doktor öğrencisiyim Türkiye'de şu üniversitede. Sizin bir projenize visiting yani ziyaretçi öğrenci olarak gelebilir miyim dedim mesela. Bu tarz bir şeye sıcak bakıyor mu hocalar Çok burada? açıklar. Zaten hem öğrencileri desteklemek hem kendi ekiplerinde bir kere açık olalım. Herkes çalışacak iyi insan, iyi araştırmacı arıyor. Buna çok açıklar ama bize de çok mail geliyor. Gerçekten mailde böyle herkese atılan copy paste mailler değil. İşte Dear Sir Madam gibi böyle genel başlık değil. O hocanın adı işte örneğin bana atıyorsanız işte Dear Nilay benim adım işte sizi takip ediyorum. O kişinin gerçekten o kişinin labıyla ve o kişinin çalışmalarıyla ilgilendiğinizi vurgulayan ve kendinizi güzel tanıtan siz nesiniz? Neyiniz var? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne katacaksınız? Ya Aynen. da onlar size ne katacak? Böyle güzel bir mail attığınız takdirde gerçekten o labda bir imkan varsa negatif dönüş alma olasılığınız gerçekten En düşük. azından bir dönüş alırsın değil mi yani? Kesinlikle, Bir dönüş kesinlikle. alırsın. Pardon. Ya bunu şeyden dolayı soruyorum. Bana da çünkü bazen insanlar yazıyor. Ben akademideyken bana da mailler geliyordu. Hatta bir gün benim kapıma ofisimdeyim tak tak birisi vurdu içeri girdi. Şeymiş gezmeye gelmiş bir öğrenci hukukçu. Hocam dedi buradan geçerken isminizi gördüm. Dedim gel otur muhabbet ettik falan. Ya turist olarak gelmiş Evet. ne gibi imkanlar var dedi. Orada sohbet ettik falan. Bana da böyle çok mailler geliyor. Ben de biliyorum çok jenerikse haliyle şey yapıyorsun hani ona vakit Çünkü ayıramazsın. herkesin vakti çok kıymetli. Aynen. Ama gerçekten birisi çok ilgiliyse mesela senin yaptığın bir çalışmaya çok ilgilidir. Ona ilişkin bir bilgisi de vardır ve bunu gösteriyordur. Bir noktada şey var. Bu projelerde sen de yetenekli insan arıyorsun sonuçta. Kesinlikle. Sen yüzlerce kişinin içinden 5 mülakatla seçip seni özellikle almalarının bir sebebi var. Aynı şey bu tarz collaboration'larla da başlıyor. Yani Türkiye'de bir öğrenci olabilirsin ama çok iyisindir. O yeteneğini gösterebiliyorsundur. Kısa vadeli gelsen bile bir anda uzun vadeli fırsatlar Kesinlikle. önüne çıkabilir. Kesinlikle. Ki böyle çok örnek var. Kesinlikle. Yani Kesinlikle o yüzden senin kapını çalan öğrenci gibi mutlaka kapıyı çalın ama güzel bir güzel bir şekilde çalın. Yani aynen. O yüzden bir kapı açılmazsa bir kapı mutlaka açılır. Bu seçenek Türkiye'deki gibi değil. O anlamda yurt dışında daha çok seçenek var. İşte fonlar oluyor. Bazen bütçelerden burada Türkiye'de daha kalem kalem işte harcama yazdığınız şey ona mutlaka harcamak zorundasınız. Burada bir tık daha esnek bütçeler. Bir projeden arta kalan bir şey oluyor. Onu yan bir projeye ayırabiliyorlar. Kullanabiliyorlar, evet. Böyle bir öğrenci olduğunda da mutlaka değerlendiriliyor. Ve hemen hemen benim gördüğüm birçok research institute diyeceğimiz yani üniversitenin içindeki araştırma merkezleri zaten bu tarz ziyaretçi akademisyen, ziyaretçi öğrenci hep oluyor. Bir Kesinlikle. döngü var yani. Kesinlikle. İlla ki farklı ülkelerden ben mesela çalışırken görüyordum. Çok fazla Türk yoktu ama
Sürekli bir döngü var orada. İşte Brezilya'dan gelen oluyordu mesela, Portekiz'den gelen oluyor. Evet. Başka bir yerden ziyaretçi hoca olarak yardımcı olabilir, doçent olabilir birkaç aylığına Evet. ya da öğrenci, doktor öğrencisi olabilir, yüksek lisans öğrencisi olabilir. İngiltere'de bu çok yaygın arkadaşlar. Eğer İngiltere'de bir akademik kariyer düşünüyorsanız kısa vadeli bir fırsatları da değerlendirin. Kesinlikle. İlla ben direkt nasıl postdoc olarak gelirim. Bu da bir seçenek ama yani eğer şu an doktora yapıyorsun, bu imkan yok, bitmemiş doktoran. Kısa Kesinlikle. vadeli değerlendir. Kesinlikle. Gelmek istiyorsan bir gör. Havasını beğenecek misin? Kültürü beğenecek misin? Fırsatlar neler? Kısa vadeli gelip uzun Kesinlikle, kalanlar da oluyor. kesinlikle ve Aynen. ben dediğim gibi bunu tavsiye ediyorum. Büyük bir adım atmadan önce imkanınız varsa kısa vadeli değerlendirmek, onu deneyimlemek çok daha kıymetli. Süper. Nilay bayağı oldu. Çok teşekkür ederim. Seni de çok yormak istemiyorum. Çok Ben güzel bir teşekkür sohbet ederim. oldu Ben bence. teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Genel olarak ne bileyim hayatına ilişkin ya da biz zaten birçok tavsiyeler verdik. Evet. Ben de kendim bazen kötü hissediyorum böyle tavsiye verince. O kadar çok bildiğimizden değil ama deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Kendi tabii ki Aynen. ben her zaman şey diyorum, keşke böyle önümde bana bunları söyleyen bir danışabileceğim arkadaşım olsaydı. Benim sosyal medya hesaplarımdan da bana her zaman yazabilirsiniz. Buna çok önem veriyorum. Dediğim gibi bunun eksikliğini kendim çektiğim için elimden geldiğince bu yolda yürümek isteyen arkadaşlarıma ne şekilde yardımcı olabilirsem beni çok mutlu ediyor. Harika. Dolayısıyla bana her zaman mail atabilirsiniz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Postdoc in Oxford Evet, Instagram Postdoc in hesabı. Oxford Instagram hesabı. Takip edebilirsiniz. Ben biliyorum yardımcı olduğunu çünkü soru geliyor. Sen cevaplarını da paylaşıyorsun sonra böyle bir soru geldi diye. Soruyu sormayan insanlar bile faydalanabiliyor O sorudan. yüzden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Tavsiye olarak da gerçekten kendinize nazik davranın. Elinizden geldiğince kendinizi geliştirin ve fırsatları değerlendirin. Akademi uzun bir maraton. Bazen durmak da çok normal, sorgulamak da çok normal. Sadece bazen neden başladığımızı hatırlamamız gerekiyor. Ve yola biliyorsun her zaman pes etmeyenler, Aynen. give up yapmayanlar kazanıyor. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz. Herkese başarılar ve bol şanslar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu arada beni ağırladığın için. Rica ederim. Ben çok mutlu oldum. Belki bir tane daha yaparız ilerleyen Bence, süreçte. neden Gerçekten olmasın. çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ben de böyle bir eski günlere gittim geldim. Ben artık akademide değilim. Ama ben de çok seviyorum. Bir gün tekrar bir dönme niyetim de var. Yoğunluklarım azalırsa. Akademisyen olmak insanın bir farklı bir şey var ya onun. Hani Evet. farklı bir motivasyon var. Akademiyi O böyle kanınıza bir kere aynen bir kere girdiğinde. girdi mi bırakamıyorsun. Ben hala mesela akademi konuşurken ki enerjim başka bir şey konuşurken hissedemiyorum hala. Akademideyken çok mu mutluydum bilmiyorum. Yani mutluluk açısından ama onun ayrı bir tadı var. O üretmenin, entelektüel olarak ortaya bir şey koymanın. Bir makale yazıyorsun halbuki 100-200 kişi okuyor. Çok kişi okuduğundan da değil. Bir şeyi de değiştirmiyoruz ama bir tatlı yönü var. Bence çok güzel bir sohbet oldu. Ben de o Teşekkür günlere bir ederim. gittim geldim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Oxford'dan kalktın geldin buraya kadar. Rica ederim. Bence belki bir tane daha yaparız ilerleyen Olur. süreçte. Nilay çok teşekkür ederim. İnsanlar muhtemelen sana yazacaktır. Tabii ki, Tekrar mutlaka. Instagram'ını buraya koyacağız. Postdoc in Oxford, kendisine ulaşmak isterseniz İngiltere'de akademik hayat, tavsiyeler, Oxford'da mülakatlara nasıl hazırlanabilirim? 5 tane mülakat var. Vizeler. Artık Vizeler. onlarda Evet. bayağı bir Aynen. bilgim var. Global Talent vizesinde yakın zamanda aldı. Vize konusunda bir sorunuz olursa yine yazabilirsiniz. Kendi Tabii ki tecrübesini uzmanımız paylaşıp. burada. Bana da yazabilirsiniz tabii ki. Evet. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.